arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişinin zihin, kalp ve eylem enerjisinde neler var? Şu an ve yakın gelecekte neler olacak? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Şifa çalışmaları, danışmanlıklar ve eğitimler için de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an aklınızdaki kişinin zihninde sizinle ilgili neler var? Bunlara bakalım. İlahi dişil kartı geldi. İmparatoriçe, tutku, Nil Nehri geldi. Şimdi öncelikle zihninde sizinle ilgili neler var dediğimizde çok güzel bir enerji var. Burada genel olarak sizin bolluk, bereket olarak onun hayatına yansıdığınızı söyleyebiliriz. Ciddi şekilde tutku enerjisi yüksek. İmparatoriçe bolluktur, berekettir. Çok güzel enerjilerden bahseder bize. Şimdi burada ilahi dişille beraber özellikle video izleyen arkadaşım kadınsa eğer burada her manada seni çok kıymetli gördüğünü söyleyebiliriz. Burada çok ciddi şekilde hem tutku olarak hem görüntü hem maneviyat olarak size çok ciddi şekilde değer verdiğini söyleyebilirim. Şimdi video izleyen arkadaşım erkeksen eğer burada senin daha çok böyle koruyup kollama enerjini ama burada biraz dişil enerji yüksek olabilir. Buradaki o korumak, kollamak, bolluk, bereket enerjisini sen de çok ciddi şekilde hissediyor olabilir. Aynı şekilde tutku çok yüksek olarak geldi. Şimdi Nil Nehri ile beraber sizinle böyle yüz yüze gelmek istediği süreçlerin içerisinde diyebiliriz. Burada daha çok yakın, fiziki yakınlığın olmasını istediği bir süreçte olabilir. Ve bunun yanı sıra ilişkide sorunlar varsa eğer işlerin yoluna girmesinden bahseder, sorunların çözülmesinden bahseder Nil Nehri bize. Şimdi burada sizinle uzun soluklu, gerçekten bolluğu, bereketi yaşayabileceği güzel bir beraberliğin içerisinde olma isteği var. Çünkü onun hayatına öyle bir dokunuş yapmışsınız ki, yani illa ya bir şey yapmış olmak gibi düşünmeyin. Varlığınız onun için çok farklı bir enerji ortaya çıkarmış diyebiliriz. Çok güzel geldi size karşı düşünceleri. Dediğim gibi hem manevi olarak sizi çok iyi bir yere koymuş hem de tutkusal olarak baktığımızda da tutku enerjisi de size karşı çok çok yüksek diyebiliriz. Güzel. Devam edelim. Kalpte neler var? Kupa sakızlısı, köpek, serbest bırakmak. Yani şöyle, arada ciddi sıkıntılı şeyler yaşamış olabilirsiniz. İkili ilişkilerde birbirinize kırıcı şeyler söylemiş olabilirsiniz. Biraz böyle nasıl söyleyeyim, yani şimdi bu kart agresif olmaktan ve iyimserlikten bahseder. Şimdi burada daha çok iki anlamını da hissettirdi diyebilirim. Yaşadığınız bu durumla beraber özellikle arkaya dönüp gitme durumu yaşayan arkadaşlarım kupa sakızlısıyla mecburi bir gidiş yaşanmış olabilir. Burada ne kadar gitse de kişiler kalplerin bir arada kaldığını, aslında gitmek istemediğini çok ciddi şekilde kalpte bize aktarıyor. Sadakat duygusu hala devam ediyor. Burada yaşanan sıkıntılı süreçlerde birbirinizin kalbini çok kırmış olabilirsiniz. Öfkeyle çok saldırganca davranmış olabilirsiniz. Ama yaşanılan sıkıntılı durumlardan kaynaklı bunun olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Kalpte aslında serbest bırakıp artık o güzel enerjilere dönme isteği var. Burada özellikle şunu belirteyim. Ne kadar kalp kırıklığı olsa da, ne kadar yanlışlar yapılsa da, arkaya dönülüp gidilmiş olsa da sadakatin kalpte devam ettiğini söylüyor bize. O ciddi şekilde bir incinme durumu var diyebiliriz. Farklı bir yere koymuş genel olarak. Eylem enerjisinde şu an ne var buna bakalım. Şimdi
Burada netleşmek isteyen bir enerji var diyebiliriz. Sezgileri artıyor olabilir, ayrıntıların farkına vardığı bir sürecin içerisine giriyor olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi burada Heste kartıyla beraber bile bile yapılan şeylerden utanmaktan ve kıskançlıktan, paranoyaklıktan bahseder bize. Bazı kıskançlık durumlarının içerisinde kalınmış olabilir ve burada aslında onun neden yaşadığınızı fark etmeye başladığı bir süreçte olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi yaptığı şeylerden dolayı özellikle kıskançlıkla ilgili yapılan bazı şeyler varsa ciddi şekilde pişman diyebiliriz. Burada çok net bir şekilde aradaki sıkıntılı süreçleri geride bırakmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilemeyen bir enerjide. Tam olarak aslında ne yaşadığınızın farkında değil. Yani bu şöyle, görünendeki tarafı evet fark ediyor olabilir ama altta aslında neden bunları yaşadığını, ki nasıl konuşuyoruz sürekli videolarda. İşte diyoruz ki üçlü bir durumun içerisindeyseniz gerçek bir ilişki istememe durumu olabilir, güven problemleri olabilir gibi gibi. Alttaki o duyguyu ya da durumu tam olarak fark edemeyen bir enerjide şu an aslında. Ama yaptığı şeylerden dolayı pişman. Bunu nasıl düzelteceğini de çok da bilemiyor. Ama asa değnek asıyla, asa asıyla beraber, şimdi asalar, değnekler bize tutkulardan bahseder. Ciddi şekilde böyle ne diyelim yaratıcı gücümüzden bahseder bize. Asasıyla beraber samimi ilişki kurma isteği, moralin artması ve aradaki sıkıntıların geride kalma isteğinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Asalar çok hızlı zamanlardan bahseder, çok hızlı gelişmelerdir aslında. Buraya baktığımızda eylem enerjisi olarak aslında daha samimi bir beraberliğe başlayabilmek ya da aradaki enerjinin, soğuk enerjilerin düzelip sıcak enerjilere geçebilmesi adına eyleme geçme isteği içerisinde sadece bunu nasıl yapacağını bilemeyen bir enerjisi var ve bu da birazcık sanki onun harekete geçmesini engelliyor diyebiliriz. Tam olarak fark edememiş, ne olduğunun tam farkında değil. Ya da sizin verdiğiniz tepkilerin neden bu şekilde olduğunun farkına varamamış diyebiliriz. Şimdi şu anki enerjileri bu şekilde. Yakın gelecekte neler olabilir? Yüksek enerjiler neler? Bunlara bakalım. Yakın gelecekte zihinde neler olacak? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi öncelikle bu karta baktığımızda bu kart bize aslında der ki gerçek sevginin farkına varmaktan bahseder. İlişkide verici olmaktan. Sen adım at ki sen verici ol ki karşındaki de sana karşılık versin gibi bir anlamı vardır, öyle söyleyeyim. Ama diğer taraftan da çok fazla böyle verici olmanın sıkıntılarından bahseder iki anlam olarak baktığımızda. Şimdi uyarı olarak baktığımızda diğerine. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu kişi genel olarak harekete geçmek ve verici olmakla ilgili biraz sıkıntılı bir yapısı olabilir. Örneğin sevgisini gösterirse karşısındaki kişinin geri çekileceğini düşünüyor olabilir. Burada biraz vermekten cimri olan biri var diyebiliriz. Tabii ki burada altyapıda, bilinçaltında farklı durumlar olduğu için böyle. Ama şimdi burada çok güzel zihinde kavuşma isteği zaten geldi. Özlem ve arzulama var. Ve bir şeyleri vermesi gerektiğini, emek harcaması gerektiğini, ilgi alaka göstermesi gerektiğinin farkında olan bir aklınızdaki kişi olacak yakın gelecekte. Çiçekler kartı ve para üçlüsü. Para üçlüsü artık arayışın son bulmasından bahseder. Çok güzel bir karttır. Tamamlanmaya doğru giden ve sistemin bu konuda destek olduğunu bize gösteren bir karttır. Bu süreçte yakın gelecekte biraz böyle sistemin de destek olduğu, sürpriz gelişmelerin olduğu bir süreç olabilir. Burada kavuşmak isteğinin çok yüksek olduğunu, burada aradaki soğukluğun giderilerek güzel enerjilerin aktif olması için çabalanılacak bir süreç olduğunu bize gösteriyor. Evet, devam edelim. Güzel geldi. Kalpte ne olacak? Kule, tilki, doğmak, kayıp ve bitiş. Şimdi kalpte ne olacak dediğimizde burada şöyle bir enerji var. Çok ciddi bir kaybetme korkusunun içerisine girecek. Bakın bu kart kendi kendine sabote etmekten bahseder bize. Yokluk bilincinden bahseder. Kayıp ve bitiş kartı ve kule kartıyla beraber. Şimdi çok ciddi şekilde kalpte korkunun ve kaybetme korkusunun çok çok yüksek olduğu bir sürecin içerisine girecek. Burada özlem duygusuyla beraber sizin onda olup olmadığınızı ciddi şekilde merak ettiği bir sürecin içerisine girecek ve yeniden başlangıçla ilgili yani
artık gerçekten orada beni bekliyor mu dediği noktada bunu anlayabilmek adına bazı kurnazlıkların içerisine girecek diyebilirim. Bir kart alacağım buraya netleştirebilmek adına. Buraya kadar çok güzel enerji, bakalım. Buradaki kurnazlık nasıl bir kurnazlık? Evet, asa üçlüsü. Bakın asa üçlüsü de artık mutlu, güzel bir gelecek bahseder bize. Şimdi burada hayalini kurduğumuz geleceğe ulaşmaktan ve artık korku hissetmeden o hayalini kurduğumuz alanın içerisinde olmaktan bahseder. Şimdi burada tekrar bu şekilde sizin onu hayal ettiğiniz, onun sizi hayal ettiği gelecek planlarında birbirinizin olduğunu anlamak adına daha doğrusu bir kurnazlık yapacak diyebiliriz. Eyleme geçecek olabilir. Burada bir haber alma isteği içerisinde olacak olabilir. Ama buradaki en önemli duruma baktığımızda aslında kalpte korku var. Çok net bir şekilde korkuyu hani iliklerine kadar hissetti denir ya, böyle bir enerji var. Bu korku da onun bu zamana kadar çok harekete geçemeyen bir enerji ise harekete geçmesine olanak sağlayacak gibi görünüyor. Güzel. Hayatından bazı şeyler de çıkacak olabilir. Ani değişiklikler de olacak olabilir. Eylem enerjisinde neler olacak? Bakın kılıç üçlüsü geldi zaten. Aile ve yuva kartları. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ciddi şekilde bir dönüm noktasının içerisinde olduğunun farkına varacak aklınızdaki kişi. Çok ciddi bir acı çekme durumu var. Bazılarınız üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Bir evlilik olabilir, bir partner durumu olabilir. Şimdi artık burada net bir karar alması gerektiğinin farkına vardığı bir sürecin içerisine girecek. Ve burada net bir şekilde kalbinden geçenlerin olabilmesi için, konuşamadım. Kalbinden geçenlerin olması için o dua ettiği şeyleri yaşayabilmek adına net kararlar alması gerektiğinin farkında olacak aklınızdaki kişi ve burada artık aile ve yuva konuları ile ilgili çok net bir sürecin içerisine girecek. Güneş kartı zaten bize şifalanmaktan bahseder, aydınlığa kavuşmaktan bahseder. Nasıl bir aydınlık diye de soralım. Nasıl bir aydınlık olacak burada? Ne ortaya çıkacak? Evet, ölüm ve yeniden doğuş. Artık net bir şekilde özellikle üçlü durumun içerisinde olan arkadaşlarım sistem buradan net kararlar alması gerektiğini ve net bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini aklınızdaki kişiye hatırlatacak. Şimdi bir tane de mesaj alalım. Sistem size ne söyler? Ben şaman kartları ve ruh hayvanları kartlarını çok seviyorum. Gerçekten mesajları çok çok kıymetli. Lütfen buradan gelen mesajları da hem ikili ilişkilerinizle ilgili hem de genel olarak sizin tekamül yolculuğunuzda duymanız gerekenler olduğunu bilmenizi isterim. O yüzden bu mesajlara daha da önem verirseniz çok kıymetli olur sizin için. Şimdi su kaplumbağası ruhu geldi. Düz geldiği için bize kehanet mesajını veriyor ve hemen size okuyorum. Yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanır dedi. Su kaplumbağası ruhu yapmanız gerekeni yaptığınız, bir ayağınızı diğerinin önüne attığınız, niyetlerinizin mükemmel zamanda gerçekleşeceğine güvendiğiniz zaman refahınızın ve sevginizin katlanarak artacağını hatırlatmak için geldi. Şimdi etrafta koşuşturarak meseleleri zorlama zamanı değil, yavaş, hatta belki neredeyse hiç hareket etmiyormuş gibi görünecek kerte yavaş hareket edin. Bu bulunduğunuz yol üstünde düşünerek çok yakında gelip gidecek olan bu kısa anda yapmanız gerekenleri yaparak ve su kaplumbağası ruhuyla uyumlanmaya zaman ayırarak yürümeden önce emekleme zamanı olabilir. Su kaplumbağası ruhu size bazen yapılacak en iyi şeyin yavaşlamak olduğunu hatırlatıyor. Onun için eğer size yaptıklarınız yetersiz geliyorsa sadece şu anda olup bitenlerin farkında olmanın, dönmeniz mi yoksa sadece bir ayağınızı diğerinin önüne koyarak devam etmeniz mi gerektiğine karar vermek için önemli bir basamak olabileceğini bilin. Su kaplumbağası ruhu gerçek sevgi ve gerçek başarı sabırla gelir diyor. Şimdiye odaklanırsanız bundan sonra atacağınız adım netleşir dedi. Buraya şunu ekliyorum hemen. Özellikle bu ilişkinin içerisindeki ana duygu ne, size hissettirdiği ana konular ne, bunlara odaklanmanızda fayda var.
Bakın bazen birbir yaralarımıza dokunduğumuz için o ilişkiyi bitirmek istemiyoruz. Gerçek sevgi, gerçek mutluluk olarak görüyoruz. Ya da her ilişki diyoruz ya, bize aynalık yapıyor. Bu ilişki size hangi konuda aynalık yapıyor? İçinizdeki hangi alanı gösteriyor? Buraya odaklanın lütfen. Özellikle burada baktığımızda harekete geçmekle ilgili sorun yaşayan bir partner olabilir ve siz alma verme dengesinden de bahsettik açılımda. Siz alma verme dengesi konusunda nasılsınız bu ilişkide? Burada dengeler bozuldu mu? Hep harekete geçen, eyleme geçen taraf siz misiniz? Buraya bakmakta fayda var. Kendi değerinizi nasıl görüyorsunuz bu ilişkinin içerisinde? Bunu değerlendirmekte fayda var. Yani demek istediğim, gerçekten bu ilişki içerisinde sevdiğiniz ve doğru olduğu için mi devam etmek için çabalıyorsunuz? Ya da bu ilişki içerisinde aslında egonun, işte farklı duyguların, negatif duyguların esiri olduğunuz için mi burada çabalıyorsunuz? Buradaki negatifi şöyle bile düşünebilirsiniz. İlerlemeyen bir ilişkiniz olabilir ve bu ilişki içerisinde özellikle üçlü duruma da dokunuş geldiği için, bilgi geldiği için söylüyorum. Gerçekten bir ilişki istemediğiniz için mi bu ilişki içerisinde zaman harcıyorsunuz? Bunlara bakmakta çok çok fayda var diyebilirim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Şifa olsun hepimize. Umarım küçücük de olsa bir aydınlanma olmuştur sizler için. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.